Ha bu ne diyor ya? Bu ne oğlum? Bunu nasıl yaptınız lan? Prag videomuza hoş geldiniz. Bu videoda tarihi yerleri gezeceğiz. Evet, şu anda Eskikent Meydanı'ndayız tam. Etrafında işte o astronomik saat kulesi var. Sonra şurada Kinski Sarayı var, Tain Kilisesi var, St. Nicholas Kilisesi var. Meryem Ana heykeli var. Şurada da bir heykel var. Bir şeyler var burada. Tek tek anlatalım Evet. kısaca. Bu üçlü sütun arkadaşlar normal bir çeşme veya işte yani anıt yani. Neden üçlü sütun? 3 tane var diye diyecektim, yokmuş. Çeşme işte ya ama niye üçlü akmıyor. sütun? Akıyor mu? Buraya bence işiyorlar. Do not drink, içmeyin diyor zaten. Neyse, bu da böyle bir şey işte. Ama şu evlere bak. Evet, çok güzeller. Bu video bayağı uzun olacak. Evet, şu binaların güzelliğine bakar mısın ya? Buranın böyle kalmasının sebebi 2. Dünya Savaşı'nda buraya zarar vermemişler. Teslim olmuş bunlar hemen. Buraya yapmışlar, zarar vermesinler aferin. diye. Bu şehir bozulmasın diye. Evet. Adolf Ne kadar Hitler burayı fedakarlar. yıkmamış, o yüzden teslim olmuşlar. Adolf Hitler'e de helal olsun. Kim onlar? Adolf Hitler'e şimdi olsa oralara girmeyelim. Nereli? Alman Hitler var, Hitler. Ay. Yahudileri yapan. Ya bilmiyorum, öldüren, neyse boş ver. katleden değil. Herkes birbirini Neyse, öldürmüş oralara sonuçta. girmeyelim de şimdi. Şimdi meydana geldik yine. Şu karşıdaki Tain Kilisesi, Tin Kilisesi ya da Çok neyse. iyi. Çok iyi. Tam Ya. böyle gotik değil mi? Evet. Barok mu? Yani böyle şu an gotik mi? sanki İskoçya'dayım. Neyse. Bak meydan da böyle. İnsanlar saati bekliyor. Burası böyle her saat başı full. Herkes video falan filan çekiyor. Şimdi çıkacak buradan şeyler. Bunlar da oradaki hani çıkan şeyler var ya yukarıdan. O da neymiş biliyor musun? Nerede çıkan? İnsan. Şu Ha, figürler nedir? çıkıyor ya yukarıda. Git Ne? biraz da. İsa'nın 12 hurileriymiş. Gece daha iyi çıkıyordu sanki. Gece daha güzel ya burası. Arkadaşlar ışık olduğu zaman gece çok daha iyi duruyor. Arkadaşlar artık bu saati yapanı çoğu kişi biliyordur diye düşünüyorum. Bu saati Hanus yapmış. Zamanında hem astronomik gösteriyor hem de normal saati gösteriyor. Adam bunu yaparken kör olmuş. Kör etmişler. Ha, tamam, anlatacağım yani. Adam şimdi sen git bu saati çok güzel yap. Dünyanın hiçbir yerinde olmasın. Kral öyle istemiş. Bu adam da yapmış. Sonra kral bunu başkasına yapmasın diye sen git şerefsiz adamı gözlerini kör et. O da ne yapmış? İntikam almak için Evet. saati bozmuş. Oh, iyi yapmış. Sonra bu saati bir sürü kez yapmaya çalışmışlar. bir sürü kez. Birçok kez tamir etmeye çalışmışlar. Tövbe Edememişler tövbe. tam anlamıyla. Hala bozuk gösteriyormuş yani. Yani o kadar duyguluyum ki sanki adamın şeyine geldik. Anıtkabirine. Ulan anıtına şerefsiz yani. adamı hem saat yaptırıyorsun, çok Şerefsiz. beğeniyorsun hem de niye kör ediyorsun? Oh olsun. Bir şey diyeceğim. Adam kör olduktan sonra mı gelmiş bozmuş? Evet, kör olduktan sonra bozmuş. Demek ki ezberinde. Yani bu adam, yani bir şey diyeceğim. Bu zamanlarda da demek ki astronomi bakın ne kadar önemliymiş. Yani ben ikizler burcuyum. Bu da aslan yani. Ha koç ha aslan. Adi bir burç. Bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar hava durumu burada şu anda ideal ama soğuk yani. Evet. Şu arkamızdaki de şu 80 metre kuleleri olan Tain Kilisesi. Şunlar 80 metreymiş. Yani şu aşağıdan yukarı. Böyle çok güzel. Gotik mi denir buna? Ne denir bilmiyorum tarzına. Bu arada bir şey söyleyebilir miyim ben sana? Bu kilisenin yapımına 14. yüzyılda başlanmış, 16. yüzyılda bitmiş. Bir de olay ne biliyor musun? Senin bilmediğin bir şey. Şuradaki tepeler var ya 1 ve 2. Bir Evet. tanesi Adem'i, diğeri de Havva'yı temsil ediyormuş biliyor musun? Gerisi önemli değil. Hayırlısı Bize ya. ilgilenmez. Şurada da Meryem Ana anıtı var. Meryem Ana da anıtmış yani şöyle yani dua etmek için Meryem Ana'ya böyle koymuşlar, dua edelim. Put gibi yani, puta tapmak, öyle düşün. Şurada da sen... Burası çok iyi bir yer İbo. Aziz Nikolas Kilisesi. Kilise. Burası da bir gotik yani.
Ya niye çekiyorsun? Okuduğum gözüküyor. Oku oku, bir şey olmaz. Biz nereden bileceğiz? Ya boş ver. Aa, Prag'ın iç yüksekliğin en yüksek yapısına sahip 18. yüzyıldan kalma tarihi bir orgu varmış. Hatta Mozart'ın da bu orgu çaldığı söylenenler arasında. Lan Mozart hırsız mı? Ha yok, gelip burada çalmış o zaman. Oğlum o hırsızlık anlamında değil, çalmak anlamında. Cahil köpek ya. Yani arada konserlere falan filan Lan oluyormuş adam burada. müzisyen, çalmaya gidiyor. Dışı çok güzel. Ama size dur ben 5x yapayım. Evet, güzel. Şurada da at arabaları var böyle. Bu atlar da maşallah. Bu nasıl at lan? Kalın ha atlar. Burası da o eski belediye binasının arka tarafı. Bu kuleye çıkılıyor bu arada. 800 lira falan sanırım. Bu Kinski Sarayı. Burası önceden ilkokulmuş. Sonra Kafka hatta burada okumuş. Evet. İbo. Yazar Kafka. Bir tane kitabını okumuştum sanırım. Yarım Ben yamalak. okumadım da biliyorum. Neyse. Okumuyorum. Yazar işte. Sonra buraya bir tane aile almış. Saraymış işte. Yani. Goz mu, Gond mu neyse. Sonra da Kings'te almış. Adını da Kingski Sarayı koymuş. Aynen. Her kadar yer basit. saray burada abi. Şuraya bak, şunlara Ya bak. evet, Şu ne bunların- yani mesela? Ya bir tane normal ev yok. Evet, yok. Kabuska demiyormuş tabii ki. Ne diyormuş? Klabasa. Klobasa sosis. İbo bu domuz mu? Gel lan. Şurada pişiriyor, gel bakalım. Bak İtalya'daki gibi pis kokmuyor. Çevirme diye herhalde. bunlar. Belli. Hiç canın çekiyor mu? Hayır. Hevesleniyor musun? Ha, parkımsal. Evet bak, şurada da yemekler var. Gel onlar da bir bakalım. Millet aldığı şeyleri yesin diye. Buraya Bu böyle ne? sokolezle yapmışlar. İbo bu patates şeyi ise bunu alırım. Bu mücver. Senin Patates bak. mücveri Aynen, alıyorum. patates pankek. Al. Şuna sor git. O hiç konuşamıyor ilgili. Neyse. Sorry. Hello. Hah, okey. 20 dakika 45 euro. 1000 kron. 2000 lira. Sokağa bak İbo. Çok güzel. Şuraya bakın. Böyle de bir şey var. Bir saat 300 diyor. 600 TL mi? 12 30 yaşa dakikada bir kadar ücretsiz diyor. önünde de şöyle bir lokomotif var. Ay, çok tatlı. Yerim ben bunu ya. Ne tatlı. Bak şurada şey var. Bir yerlere gidiyor öyle rastgele. Ya tam şey ya. Kaybolmalık bir şehir yani. Gireceksin böyle kafana göre gezeceksin. Çünkü Her her yerde bir yerde. şey var yani, her yerde. Her yer güzel. Baksana. Bambaşka bir yere çıktık. Of, Hiç alakası çok yok iyi. gezerken. Bak ne güzel bir şey yani şurada. Kilise herhalde. Meydana bak. Bak şurada bir şey var. Burada da bir anıt var. Aa, masada soba Vallahi. var. Aa bak ne güzel lan Gördün bu. mü? Ne? Masada soba var. Onu gördüm. Ne acaba bu ya? Et diyor. Gel menüye bakalım. Bir restoran. Ayı restoranı. Bak bakayım. Bizim Kadıköy'de de var ayı. Hı hı. Aa bak meşhur. Kekçe bu. Ha. Meşhur yemeği. Diyorum ya, tam böyle kaybolmalık, kafana göre gezilmelik şehir diye. Yani o yüzden böyle tek tek şuraya gidin, şuraya gidin diyemeyeceğim yani burada. Burada her yere gidin. Çıkın sokağa, zaten hep bir şeyler çıkacak karşınıza yani. Yani inanılmaz dünyaca ünlü yerleri neresi? Prag Kalesi, astronomik saat. Böyle birkaç yeri var. Ama onun haricinde her yer çok güzel tabii. Biz dün şimdi bir gün önce geldik aslında buraya. Hiç video çekmedik. Sadece etrafı gezdik, keşif yaptık ve kaybolduk. Çok güzeldi. Şuna bak mesela, bak. Yürürken direkt önümüze bu çıktı. Bu nedir ya? Ya mesela Floransa videosunu da izleyin mesela bizim. Tamam mı? Orası da çok güzel ama burası da Burası bambaşka. daha çok şey. Burada daha çok şey var. Aziz James Bazilikası'ymış. Pardon, bakar mısınız? Ticket falan filan. Paralı mı? Paralı muhtemelen. Ticket diyor. Gel kaç TL'ye bakalım. Bak. Eve bak.
Ev mi? Ne olduğu belli değil işte. Saraydır. Her şey saray. Buradaki her şey saray. 800 yıllık falan diyor. Basic Tour. 120 CZK. 240 mı? Evet. Boş ver yani. En uzatılmış tur Dur falan. ben size bunun içini açayım göstereyim. Ya burada bedava bir sürü yer var. O yüzden çok da gerek var mı? Burada Madame Tussauds Müzesi var. Dün gece gelmiştik buraya. Jim Carrey. Bak bakayım. Severim Jim Carrey'i. Çok gerçekçi ya. Bu hemen astronomik saatin solunda bu Kafka'nın yaşadığı bir ev var. Bak şöyle işlemeli. Kafka burada 9-10 sene yaşamış. 1890'lı yıllarda sanırım. Evet, herkesin de video çekildiği teras burası. Böyle süslemişler burayı. Biz böyle ikimiz yan yana gelince her yeri kapatıyoruz ya. Şöyle bir bakın. Ay İbo şuralara bak. Kale male her yer gözüküyor. Yani gereksiz bir yer ama iyi yani ne yapalım. Her yerde tredenlik tatlısı var. Ama hangisi ünlü bilmediğimiz için. Ben gözüme kestirdim bir tane onu yiyelim. Ay şuraya bak ne güzel. Kapılar filan yani ne bileyim. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben burada çok dikkat ettim. Çok şey var. Birincisi cam. Camla ilgili böyle süs eşyaları, cam figürleri. İkincisi de porselen. Yani porselen dünyası gibi. Yani böyle küçük küçük ama bir porselen fincan bulamadım. Hayvanlar cıkkı cıkkı bukka öyle şeyler var. Bu dur bir fiyatlara bakayım. 100 TL, 50 TL. 50'yi beğenmedim de. Şunlar güzelmiş. Kitap var lan. %20 indirim diyor. Yine bir şeyin önüne çıktık. Çok güzel. Burası şeydi galiba ya. Kilise mi lan? Galeri de Bazilika. olabilir. Ya kilise ya galeri zaten. Dün bomboştu arkadaşlar. Bugün bayağı kalabalık. Sadece ben değil, İbo da hep yanlış bilgi verdiği için kontrol yapıyor. Çek. Bir şey diyeceğim. Bakın bunların dilencileri de mesela hep böyle kafaları yerde ya da böyle secde eder şekilde. O da garip bence. Düşünsenize dilenci çok var burada da ama hiç bulaşmıyorlar. Hepsi de böyle secde ediyor önlerine. Garip. Araştırdın mı neymiş? Clementinum işte. Bilmiyorum ne oldu. Ama her yerde Clementinum'a gidin, Clementinum'a gidin. Köprüye gel. Ya bizim evimiz çok güzel. Dümdüz yürüdük evden. İşte geldik Evet, köprüye. 300-400 metre. Nasıl kalabalık ama. Of, Gündüz çok de kalabalık. çekelim burayı. Dün akşam Ay iyiymiş. iyi. Evet bir de dediler zaten. Ben izlemiştim. Bir şey çekecekseniz akşam çekin demişlerdi köprüyle alakalı. Şimdi karşıya geçelim bakalım. Bir de her dilencinin yanında köpek var ve hepsinin üstü böyle örtülü. Adam paraya bakıyor. Ne kadar veriyor diye. Cafe Charles Britge. Şimdi kafenin oraya geldik. Köprünün oraya geldik. Kar Köprüsü'ne. Clementinum şu. Burada konser oluyormuş bak. 5.30'da konser varmış. Bu mu bu mu? Bu karşımızdaki Bu. tam. Tamam bu ne? O ne bilmiyorum. Bu? Onu da bilmiyorum. Müze. Kardeş sen niye video çekiyorsun Burada ki? da bir şey var. Anıt. Anıt var. Ben sana söyleyeyim mi? Tahta çıkışının 500. yılını anmak. Tahta çıkmış bu adam sonra ölmüş gitmiş 500 yıl sonra bunu anmak için yapmışlar. Tamam tahtına sıçayım onu. Şu var ya şu. Bu neymiş ha? Bu da manastırmış ve Charles Üniversitesi'nin teoloji ile ilgili yapıları bulunuyormuş içinde de. Manastır yani bu. Kafandan uyduruyorum bir şeyleri. Ayrıca şu da hangisi? Kütüphane. Clementinum bu mu? Evet o kütüphane. Tamam. Bu kütüphane paralı olduğu için girmiyoruz. Bu da Kar Köprüsü'ndeki kule. Bu şehrin işte Eskişehir'le Yenişehir'i ayıran bir kapı. Kapıymış yani. Kapılardan bir tanesi. Gotik tarzda yine. Hadi bakalım. Detaylar güzel. Bu köprünün esprisi de sanatçılar falan oluyormuş. İşte bak çalgıcılar falan var. Çok güzel bir müzik. Nasıl sesimizi duyuracağız? Burada 30 tane heykel varmış köprünün üzerinde.
Ama bu 30 heykelin 30'u da sahte. Niye? Orijinalleri müzedeymiş. Bunlar sahte oğlum ama gelin çok güzel şeyler göstereceğim. 2 tanesini biliyorum sadece. Evet. Biri Osmanlı ile ilgili. Çal Mehter Marşı'nı. Bu böyle bir şey işte. Fotoğraf da çek. Çektim. Ay. Bak köprünün kulenin arka tarafı da böyle. Bir tane daha hikaye var. Hiçbir bilgi yok ama. Ama gerek yok. Bunlar bilgilik değil ya. Aşka bak şunun şu tarafını. Aa üst kata çıkılıyormuş canım. Ha burada şeyi de söyleyeyim. Şu ışıkları aydınlatma muhabbeti. Ha evet. Ben o adam olayım mı? Aralık ayında. Christmas döneminde. Evet. Şu ışıkları gelip bir tane dayı eliyle yakıyor. Eliyle mi yakıyor? Yani işte bir şey oluyor. Ha, Çubuğu çeviriyor şu çubuğu çubuğu. şöyle böyle pırt yapıyor. Yani şu çubuk var ya, onu çeviriyor eliyle yakıyor. Bu da şey mi? Evet, İsa'nın heykeli. Şey ne oluyormuş böyle yapınca? Olayı tekrar geleceğinize. He. Ben bayağı bir geldim. Tamam. Her seferinde de Yapacağım. Yap bakayım. bir daha geldim. Ben, Şey tek ayağı kaldırdınız mı? Ne yaptınız? Tek ayak bir şey. Ha. çünkü ben bir öylesini duymuştum. Bir böylesini Tamam. duymuştum. İkisini de deney. Böyle elimi normal koyup ondan sonra bir de ayağımda kaldım. Tamam. Her şeyi yapacağım. Şimdi arkadaşlar buraya böyle ilk önce elinizi koyup sonra ayağınızın birini kaldırıyorsunuz ya da indirin yani fark etmez. Sonra buraya böyle dokunuyorsunuz. Yani ben bir daha buraya geleceğim. Buna mı dokunuyor? Buna dokunuyorsun ilk önce ayağını kaldırıyorsun. Yani ben dua ederim burada. Sonra buna böyle dokununca bir daha geleceğim demek. Karşıdaki ne? Şu Manes Köprüsü Ben gidip bir karşıya bakayım. buradaki. Oradan tramvay ve şey geçiyor. Karşıdaki de Legion Köprüsü. Ne yani bunlar? Adını söyledin sadece. Bunların üzerinden geçiyor işte, tramvay falan geçiyor. Ya bir de şimdi bu köprü ya. Bu köprüyü insanlara açmak için yani şey yani daha kolay geçiş olsun. Kalabalıklık yalandan yapılmış. Hadi gel. Şimdi Bir de- Prag gerçekten 50. geldiğine inanılan yer burası. Şimdi gel ben sana göstereyim. Evet. Bak şimdi bu kral demiş ki bu köleye bana demiş anlatacaksın demiş kraliçenin yaşadıklarını bu burada demiş ne oluyor demiş yani sarayda dedikodusunu yapacaksın demiş. Köle de hiçbir şey anlatmamış. Sen misin anlatmayan diye bak aşağıya sallandırıyor. Ha, Hop köprüden atmışlar atıyor. bunu aşağıya. Peki Sonracıma niye geldiğine inanıyorum buraya bir daha? Ne çok alaka? saçma ne alaka buraya dokununca bir daha geliyor musun ve öbür tarafa da dokunman lazım. Öbür tarafta bir mi? Hani ikisine mi aynı? Tekine dokununca gelemiyor mu? Hayır ikisine de dokunacaksın boş yapmayalım. He, tamam. Buna dokunduktan sonra Sonra buraya devam, geliyorsun. dedim. Buna da dokunalım. Ya var ya, nasıl Salak batıl bunlar batıl ya. inançlar ya. Gibi. Şimdi köprünün öbür tarafındaki kule. Kapı yani, bir tane daha kapı. O giriş bu çıkış mı? Bu benim kılıç dediğim şeyin başıymış. Bu da Ya mı her değil? yer hepsi heykel bunlar. Bunlar heykel yapmaktan Aha başka. aha bak Osmanlı aha. Aha. Vay, Bak, kılıç, Yeniçeri bak. dayım. Heykel bu Osmanlı askerinin olmasının sebebi, hatta şurada da bak esaret içini gösteriyor. Hristiyan askerlerin Evet, Osmanlı'nın elinden kurtarılması için yapılmış bu. Ben de öyle anlamadım. Ben öyle anladım. Osmanlılar bunların ellerinden kurtulduğu için bunlar da bunu Hayır, dikmiş. tam tersi. Hristiyanlar Osmanlı'nın esaretinden kurtulduğu için. Kısaca. Gözün gördüğü gibi hiçbir şey görmüyor. İşte böyle Vallahi öyle. bir sonu A7 Evet. falan olsa Ya İbo gerçekten Çok iyi mi? olur. Ne fotoğraflar Ne zaman çıkardı. alabilirsin? alamayız be canım biz onu. 200-300 bin lira. Saçmalama ya. 70 binde en son. Hayır ya, A7'ler pahalı. Yine bir şehrin içinde şöyle Starbucks var. Yine bir meydana, evet, geldik. Bu ne acaba? Kafayı yersin ya. Şuraya Her bak yer bir şey orada ya. da bir şeyler var. Allah'ım normal ev yok ya. Burası var ya, bir hafta falan gezmen lazım burayı.
Sindire Yeşil sindire. Evet. Hani diyorlar ya 3-4 gün. Vallahi hava erken karardığı için yetmiyor. Evet baksana yine kararmaya başladı. kırmızı- Saat kaç? Baksana 4. be. Otobüs kraliçesi olduğum için kocama oturtturdum. Ben de bir tane şeyin üstüne oturuyorum. Tramvaya bindik. Yorulduk. Biz nereye gidiyorduk? Dans eden eve gidiyoruz şimdi. Aslında yorulmaktan ziyade arkadaşlar akşam hemen hava kararıyor. Şu an saat 4:12 ve hava bakın kararmaya Evet başladı. karardı yani. Yani muhtemelen 15 dakika sonra karanlık olacak. O yüzden hemen dans eden eve gidelim dedik. Hızlandırmak için bindik tramvaya. Aynen. Oradan da nereye gideceğiz? Cafe Slavya'ya. Evet. Görüşürüz. O Köprüden. Legion köprüsünden geçiyoruz. Bu isimleri nasıl aklında tutuyorsun? Aa yine baktık ya. Karşıda da Karlı Köprüsü var. Yine bir şey yine bir şey. Abi bu tam orta çağ şehri. Her yerde bir şey var. Ya, çok o kadar değişik bir çok şey. istiyorum ki bir daha gelmek. Ama bu sefer 4-5 gün. En az 5 gün en az. Yani Turist buraya gibi kim 2 gün gezelim. falan diyor. Onu anlamadım Hayır, yani. mesela diyorlar ki 3 günde her yeri gezersiniz. O dedikleri yer hani böyle meşhur yerler, anladın mı? Eski kent meydanını gezersin 2 günde. Evet. Bir de hava 4'te kararıyor yani. Hava da biraz. Ya akşam Baksana da sana. gezilir de. Abi ay şuraya bak şuraya. Al bir tane normal ev olmaz mı bir yerde ya, Ya, bir şehirde? Kafayı yersin. Bak şu otel Numa. Arkadaşlar Prag'da dans eden eve geldik. Yamuk bir ev. Burayı hep küçükken görüyordum. Dans İlgimi eden çekiyordu. bina, ev değil. Evet. Modern mimarının örneklerinden biri burası. 1992'de mi 96'da mı Aynen. yapılmış? Yeni yani. Ya bir esprisi yok aslında. Yani normal iş hanı gibi bir şeymiş. Şu üstünde bar var şurada. Teras oturabiliyorsun çıkıp. Gelsene şuradan. Bunlar ne yapıyor? Bir saattir. Heh. Şöyle yakından çekeyim. İşte dans ediyor gibi iki çift varmış dans eden. Ondan esinlenmişler. Yani ne alaka? Işıklar yandı şimdi. Aa Prag Kalesi de gözüküyor bak burada. Ya İbo çok mutlu olduğu için bir şey söylemek istemiyorum ama hani böyle bir müzeye gidersin de müzeye böyle videolar var ya, işte tost falan koyuyorlar camın içine. Millet karşısına geçip yorum yapıyor. Böyle dikilmiş dans eden evmiş. Dans mans da etmiyor. Onu izleyip yorum falan yapıyor insanlar. Şaka mı? Ben beğeniyorum abi, ben eleştirmem. Dans eden evin oradan dümdüz yürüdük, 600 metre sonra Cafe Slavya'ya geldik. Bunun önemi de şu bizim için: Nazım Hikmet şiirlerini burada yazmış. Ve kalabalık. Böyle bir önemi var. Nazım Hikmet'in fotoğrafı var içeride bu arada. Evet, şimdi de Barut Kulesi'ne geldik. Barut Kulesi'ne geldik. Neden gündüz gelmedik? Gözükmüyor. Akşam ışıklı daha güzel. Bu arada akşam her yer daha güzel Evet. Prag'da. Akşam kesinlikle gezin. Hele yani. kiliseler falan. Aa, bu ne? Bu da Bunun bakalım. yanındakine bak. Onu görmemiştim. Bak. Evet. Barut Kulesi'nin manası ne yani? Ne alaka? Barut mu Barut yapmışlar? Kulesi şehrin giriş kapılarından bir tanesi. Çok güzel. Burası da restoran, opera salonu gibi bir şey herhalde. Çok güzel ama baksana. Bir de şehri böyle ışıklarla ışıklandırıyorlar ya böyle. Arkadaşlar şimdi kaleye çıkıyoruz. Burada tramvayla kaleye çıkabilirsin ama herkes diyor ki işte 2 numara tramvaya bin, işte kaledeyim oradan yürü falan. Eğer yürümek istemiyorsan direkt kalenin önüne giden 22 numaralı tramvaya biniyorsun. Praski Hart mı ne, Hart mı? Öyle bir şey var, öyle bir durak var, orada iniyorsun. Direkt kalenin içinde. 2 numaraya binmeyin. Google Maps'ten yazarsanız 2 numara çıkıyor. Ama Praski Hart durağını işaretlersen direkt kalenin içine gidiyor. 22 numara tramvay. Hadi bu da böyle bir bilgi. Yıkılası kocam nasıl da İstanbul'da hiç otobüse binmeyip
Burada tramvaydan tramvaya koşuşturuyor. Bir bilseniz. Bütün hatları, durakları biliyor. Ey gidi, Ümraniye nasıl gidilir diye sorsam hiçbir şey bilmez. Allah öyle yapar. Şurada indik, şu durakta. Preski Hart mıdır nedir? Kale hemen şurada. Arkadaşlar şimdi Prag Kalesi'ndeyiz. Dünyanın en büyük Kale komplekslerinden biri. kale konseptlerinden biri. Komplekslerinden biri, evet. Kale konseptlerinden birisi olan. Biliyorum ya. Konsept diyor, benim de karıştırdın kafanı. Hayır, konseptmiş bu, Kompleks. tamam mı? İşte neyse, dünyanın en büyük kale konseptlerinden Kompleks. birisi. Evet. Şu anda da Aziz Vitus Katedrali, Katedral'in bazilikası. önündeyiz. Buranın içinde sürekli böyle katedraller, kuleler, böyle bir şeyler, yapılar falan, bir sürü bir şeyler var. Ama en önemlisi Vitus. Ve ben Vitus'la ilgili bilgiler öğrendim. Nasıl? Çünkü burada Türk gruplar vardı ve onların yanlarına iliştim. Hiç böyle etrafa bakar gibi dinledim. Neymiş biliyor musunuz? İncil'in yazıldığı yermiş. İncil'i yazanlardan biri buradaymış. Ya da- Yazanlardan biri burada mı? Mezar vardı içeride, belki Ha. odur. Yazar ya da şöyle kapının amblemi var ya, Türkçeyi de anlamamışım. Kapıların üstünde, durun göstereyim size. Kapıların üstündeki bu süsler falan var ya, bak şu 3 yonca mı ne oluyor? Bunlar işte İnci ile alakalı ve şuradaki insan figürleri var ya, bunlar da İbo neymiş biliyor musun? Neymiş? Köylülerin önceden neler yaşadıklarıymış. Onu içeride resme var ya, dökmüşler. içeride de bakacağız içeri şimdi. Kraliyet Sarayı'nın içine girdik şimdi, avlusundayız. Donuyor. Ha bu ne diyor ya? Bu ne oğlum? Bunu nasıl yaptınız lan? Baksana. Aynı çıkmıyor İbo bence ya. Gözde göründüğü gibi değil, biliyor musun? Değil, evet, gözde yani çok devasa yani. Şimdi şöyle bir bilet aldık. Biz bir tane aldık, sıra sıra gireceğiz. Çünkü 900 lira bir tane bilet ama 3 tane şeyi kapsıyor. Bu katedral 925 yılında Çek Dükü tarafından yaptırılmış. Gotik mimariyle yapılmış. Tabii bu bilgiler çok önemli değil ama yani inanılmaz bir katedral yani. Then the little kid. Şu vitraylar çok iyi ya. The rightful heir. Now he was a kid. He couldn't rule. Bazilikaymış burası, pardon. Büyütmüşler sonradan. Bu ülkenin en önemli kiliselerinden biri olarakmış, biriymiş yani. Teyzem dua ediyor orada. Çöktü hemen şuraya. Şunlar da herhalde şey, şu günah çıkarma muhabbeti. Ya resimler falan çok iyi. İşlemeler, meşlemeler. Bu da katedralin yan tarafı. Evet, burası da Kraliyet Sarayı. 9. yüzyıldan kalma, Bohemya Krallığından kalmaymış. Buradan manzara gözüküyor. Bak burada Starbucks var. Bu kompleksin içinde, kale kompleksin içinde Starbucks yapmışlar. Burası çakma Vatikan gibi değil mi? Vatikan videomuzu izlemek için şuradan bir yerden üstte çıkar. Veya kanalda Vatikan yazıp bulabilirsiniz. Şimdi bir Starbucks yapalım bakalım. Arkadaşlar, Starbucks'a geldik, reklam değildir. Kalenin içindeki Starbucks'a oturduk. Şöyle çok güzel ama aslında manzarayı gösterebilsem. Şöyle küçük küçük camlar var alt katlarda. Bakın şöyle
Manzaraları mükemmel. Ama ben kavga edip yani burayı kaptığım için çok zor kapmanız. Onu da söyleyelim. Arkadaşlar St. George Bazilikası mıdır nedir oradayım. Bu sefer de ben girdim. İbo girmedi. Yani bura küçük bir yer. Yani buraya para verilir mi? Ama işte şöyle bilet verdiler ya. 4 tane yeri kapladığı için verilir. Sonra yalancı mum var. Para atıyor. Yalandan yani. Böyle bir şey var. Ya böyle gezilir mi ya? Ama ne yapayım bilmiyorum. Çeçepi de hiçbir şey bilmiyor ha bu arada. Çok güzel bir şey var. Şöyle merdivende sıra bekliyoruz şimdi. Şuradaki yapıyı görmek için. Bakalım. Hani ilk videonun açılışında mezarlar var demiştim ya. İşte böyle anıtlar, mezarlar, bir şeyler. Bu da en önemli kişinin mezarı olduğunu düşünüyorum. Buradaki en önemli kişi kimse onun mezarı. Bence. Şöyle de bir yaklaştırayım. Şöyle bir şey. Arkadaşlar şurada acayip bir mezar var ama bu gözükmüyor. Ne anladım ki o zaman? Oradan girdik. Buradan çıkıyoruz. Mezarlar burada. Şu taş mezar taşı mı? Çekiyor insanlar anlamadım. Neyse. Burada bir amca var. Selamünaleyküm. Yok o mezara çıkılmıyor ama güzel bir mezar. Bu da muhtemelen önceden yaşadıkları şeyleri böyle resme döküyorlar. Muhtemelen bu İsa diyelim ki işte babasından alınıyor ya da kral bir şey. Sonra böyle bazilika. Tabii herkes İngilizce bildiği için okuyor. Ben geçiyorum. Çan. Yakından bakın. Kocaman bir çan. Sonra bu da harita. Bunlar da harita mühendisleri herhalde. Ay ne güzel kız mezarın dışı rengarenk. Arkadaşlar önemli bir yer olduğunu düşünüyorum. Böyle taşlar var değişik değişik. Şöyle sağda anlatıyoruz herhalde. Solda da böyle bir şeyler. Aa ne güzel lan burası. Oha bakın. Çok şık. Beğendim. Beğendim kanka burayı. Ne oldu hakkında bir bilgim yok ama tabii ki. Şimdi Golden Lane'e geldik. Buranın muhabbetini bilmiyorum. Aa çok güzel. Evet burada böyle şeyler falan var herhalde. Hediyelikçiler bir şeyler. Bu ne lan? Küçücük. Kim sığacak bu kapıdan? Her yerde Franz Kafka esintileri var. Bu ne acaba? Çok küçük olduğu için. Eskiden böyleymiş yemek falan. Fıçıları, masaları, yemek sofrası yani. Oğlum ama çok kısa ya. Bunlar ufak mıydı böyle? Mutfak. Yani şöyle bir sokak. Arkaya doğru. Bu taraftan da çıkış var herhalde. İçinde bir şeyler var. Eskiden buralarda yaşıyorlarmış. Odası çalışma odası gibi bir şey. Bak kafatası da var orada. Bu kadar çıkışta buradan. Kısacık bir sokak. Şimdi de kale merdivenlerinden iniyoruz. Normalde buradan da yürüyerek çıkılıyor. Ama biz tramvayla geldik. Anlattım ya onu. Buraya tramvayla gelmek en mantıklısı. Bu merdivenler çok uzun sürüyor. Yani bir tarafınıza güveniyorsanız çıkabilirsiniz tabii. Ay manzaralara bakın. Ay çok güzel bir manzara. Şu kalabalığa bak. Şimdi gidip orayı yarıp kendi fotoğraf çekeceğim hemen orada. Ben size demedim mi kalabalığı yarıp girerim diye. Girdim. Metrolar tam böyle Sovyet zamanından kalma gibi. Metroya biniyoruz. Burada ulaşım çok kolay arkadaşlar. PID uygulamasını indirin o gösterdiğim. Oradan bileti alın, aktive edin. Aktive etmeyi sakın unutmayın. 1 dakika bekletiyor aktive süresinde.
O sürede olmadan binmeyin zaten. Hemen girdiğin gibi kontrol edebiliyorlar çünkü. Evet, şimdi de müzeyum durağında indik. Müze durağında. Tam Ulusal Müze'nin önünde indik. Burası Ulusal Müze. İçine girilebiliyor. Sırasını göstersene bak. Sıra var şurada galiba. Ama hep buralar yapılıyor ya. Bak şu metrodan çıktık. E3 çıkışından. Václav heykeli bak. Tam müzenin meydanında. Hadi gel. Peki saray döner pizza? Evet, her yerde Türk restoranı var. Gittiğimiz bir ülkede Gerçekten. de eyleme denk gelmeyelim arkadaşlar. Yani nereye gitsek bir eylem, hep de biz oradayız. Demokrasi günü bunların bugün. Bak şöyle yürüyüş yapıyorlar. Baksana 50 kişi yoklar. Ay dur ben de... Adam terlikle yürüyor, şaka mı? Deli herhalde buranın delisi. Bak şuna. Bak şurada Sigmund Freud heykeli var. Bunu biri yapmış onu temsil etmesi için. Niye asmışlar? Bilmiyorum ki, bir anlamı vardır da. Evet, Kafka heykeline geldik şimdi. David Cerny'nin yaptığı. Bu kafa dönüyor da şu an niye dönmüyor anlamadım. Son gece saat 11.30-12'ye geliyor. Kar Köprüsü'ne geldik. Çok güzel manzara. Kars. Ve boş. Charles normalde yazılıyor ama adı Karl Köprüsü. Kars. Ay, Gece, çünkü- gece kimse yok yani, çok az kişi var. Bir anda doluyor, bir anda boşalıyor falan. Çok iyi şu an yani. Biz hep buradayız. Derdimiz fotoğraf çekilmek. Sağ ol. Bak şey burada, kale. Oha! İbo baksana. Ben çirkinim ama kaliteye bak. Evet. Kendi kendimi çekiyorum ya arkadaşlar. Çirkinim ama olsun. Ay İbo çok Evet, güzel. Mısır'a bir daha gelinir. Çok güzel şehirmiş. Evet arkadaşlar, Prag gezimizin sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hype, beğeni, yorum bilmem ne hepsinden yapın değil mi?